Bugün annem evde kolay ekmek yapımını tüm püf noktalarıyla gösteriyor. Ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bu tarifle dışı çıtır, içi yumuşacık ev ekmeği, köy ekmeği yapabilirsiniz. Evde ekmek nasıl yapılır merak edenler için en pratik tariflerden biri olabilir. Katkısız ve doğal ekmek yapmak aslında oldukça kolay. Aysel Sultanımın sayesinde ben de öğreniyorum. Ekmek mayalama aşamasındaki püf noktalarını da tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu tarif ilk kez ekmek yapanlar için de uygundur. Yaş maya ile garanti sonuç veren bir ekmek tarifi hazırlıyor annem. Fırında tam kıvamında ev ekmeği yapmanın tüm detaylarını açıklayacağım inşallah. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Videomuzu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Pamuk gibi yumuşacık ekmek oldu. Mutfağımızdan da kareler var bu videoda. Öncelikle 2 adet yaş mayayı bir kabın içerisine aldı annem. Üzerine 1 yemek kaşığı şeker döktü. 1 su bardağı kadar da su döküp güzelce karıştırdı. Mayalanması için kenara bıraktı. 10-15 dakika sonrasında mayamız çok güzel köpürmüş olacak. O sırada unumuzu elekten geçirelim. Biz 2,5 kilo un kullandık. Büyük bir ekmek yaptık. Siz ölçüleri arttırıp veya azaltabilirsiniz. Biz evde katkısız doğal ekmeği seviyoruz. Annem köy ekmeği yapıyor. O yüzden çokça yapıyor. Ben çok seviyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar veya az tuzlu severseniz 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Bakın mayamız ne kadar güzel kabarmış. Mutlaka 10-15 dakika bekletmenizi tavsiye ediyorum. Üzerine 200 miligram su bardağı ile 1 su bardağı oda ısısında süt ve su ekledi annem. Şöyle güzelce yoğuruyor. İlk öncesinde havuz gibi açmıştı, onu da söyleyeyim. Güzelce yoğurduktan sonrasında yağ ekleyecek. Aslında hamur makinemiz var. Anne dedim, hamur makinesinde yoğurttur, yorulma dedim ama kendisi böyle özleştire yoğurmasını daha çok seviyor. Emeklerine sağlık Aysel Sultanımın. Annelerimizin hakkı ödenmez. Sıvı yağımız da yarım çay bardağı kadar. Gerçekten ekmeğin içerisinde süt ve sıvı yağ olunca hem yumuşacık oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Ben mesela hazır ekmekleri yiyemiyorum. Dokunabiliyor bazen ama annemin yaptığı ekmekler hiç dokunmuyor. Doğal, katkısız evde ekmek tarifi. Sizler de mutlaka deneyin derim. Bakın, ele çok yapışmayan bir hamur yoğurdu annem. Videodaki gibi üzerine un serpip kapağını kapattım. Biraz bekleyeceğiz, yarım saat kadar. Üzerine örtü örtüyor ki sıcak olmasına rağmen, hava sıcak olmasına rağmen üzerine örtü örtüyor. Sizlerin de örtmenizi tavsiye ediyorum mayalanması için. Bakın ekmek hamurumuz ne kadar güzel kabarmış. Yumuşacık, puf puf olmuş. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Allah bereket versin inşallah. Az olsun, öz olsun, bizim olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Pamuk gibi ekmek yapmak için mayalama işlemi ve sonrası çok önemli. Annem çok fazla unlamayaraktan hazırlıyor bunu. Birazcık ele yapışması gerekiyor ki o yerken yumuşaklığı hissedilsin. Puf puf yumuşacık ev ekmeği olsun. Bakın, ele yapıştığı için annem tezgahtan almakta zorlanıyor. Böyle olması gerekiyor. Topladı, güzelce özleştirdi. Sonrasında pişirme kağıdı serdiği fırın tepsisine alıyor. Mutlaka fırın tepsisine koyduktan sonra ya fırının içine koyuyor ya da üzerini örtüyor ki mayalansın diye. Tepsi mayası önemli. Mutlaka tepsi mayası yapın. Ev yapımı ekmek yapıyorsanız yaş mayalı ekmekte mayalanma püf noktaları gerçekten önemli. Hani herkes emek ve malzeme harcadığı için bunları söylemek istiyorum. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Bazen çok konuşuyorsun diyenler olabiliyor ama elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Üzeri için de annem bir kabın içerisine
Bir yemek kaşığı yoğurt ve su koyup şöyle güzelce karıştırdı. Bakın hamurumuzun ekmeğimizin üzerine sürüyor ve bir jilet yardımıyla şekil veriyor Aysel Sultanım. Sonrasında üzerine çörek otu serpecek. Çıtır kabuklu bir ekmek olacak. Aysel'in Yemekleri YouTube kanalımızda birçok ekmek tarifi mevcut. Onlara da göz atarsanız seviniriz. Yani annem elinden geldiği kadar her şeyin en doğalını yapmaya çalışıyor. En sağlıklısını. Anacığımın hakkını ödeyemem. Biliyorsunuzdur ki yani bilmeyenler de vardır aramıza yeni katılanlar için. Aysel Sultan'ım benim aslında teyzem. Benim annem rahmetli oldu. Beni Aysel Sultan'ım büyüttü. Ben onu anne olarak biliyorum. Bana o kadar çok şey öğretti ki hakkını ödeyemem. Yani burada videoda anlatmaya çalışıyorum. Yani artık yıllar geçtikçe ondan çok çok şeyler öğreniyorum. Yani ben de sizlere aktarmaya çalışıyorum. Allah razı olsun ondan. Yani çocuklarından üstün tuttu beni. Hiç ezdirmedi kimseye. Hem annem oldu hem babam. Yani fazla duygusallığa gerek yok diyerekten. Yani çünkü insanlar bazen kötü yorum yapabiliyor. Hani ben bunu başka bir amaçlı olarak söylemiyorum. Sadece seslendiren ben olduğum için. Bazen Aysel Sultanım zannediyorlar beni. Şimdi yoğurdu sürdükten sonra üzerine çörek otu serpti annem ve fırında pişiriyor. Hemen ısı ayarlarını da söyleyeyim sizlere. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında 1 saat kadar pişiriyor ama bir güveç kabının içerisine su koyaraktan altına su koydu tepsinin. Dikkatinizi çekmiştir. 1 saat piştikten sonra nar gibi kızardı, bakın o fırından çıkan ilk kokusu artık katiyen dışarıdan ekmek aldırmayacak. Yani gerçekten harika oluyor, sizlere tavsiye ederiz. Ekmek yaparken sabır gerçekten çok önemli. Hamur mayalama süresi, yani hamur 2 katına çıkması gerekiyor, kabarması gerekiyor ve mutlaka tepsi mayası yapılması gerek. Tüm püf noktalarını aktarmaya çalışıyorum. Sizler ekmeği nasıl seversiniz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Siz nasıl tekniklerle ekmek pişiriyorsunuz? Onları da mutlaka yazın. Hem bizler hem takipçilerimiz yeni fikirler edinmiş oluyor gerçekten. Bir de ekmekte şöyle gözeneklerin oluşması önemli. Keşke kokulu videoları olsaydı ve ekmeğin misler gibi kokusunu sizlere gönderebilseydim. Şöyle ekmek kızartıcısında kızartıp veya kışın sobamızın üzerinde kızartıp üzerine tereyağı sürüp ortasına şöyle tulum peyniri koyup 2'ye katlayıp yemek ne kadar güzel olur. Biz yapıyoruz. Yani yapmaya çalışıyoruz Aysel Sultanımız sayesinde. Evde ekmek yapımı hazırladı annem. Umarım güzel bir video olmuştur. Denerseniz mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Göz hakkınızı helal edin. İzlediğiniz için Allah razı olsun. Beğenmeyi, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.